Merhaba craft tutkunları, hoş geldiniz. Bahar geldi gibi artık. Bizim de projelerimiz son zamanlarda renklenmeye başladı. Bugün de 14 nakış tekniğinde daha önce sizinle paylaştığımız Fransız düğümü tekniğini detaylı inceleyip bir tane de Fransız düğümüyle örnek bir pano yapacağız. Yukarı Bak filminden esinlenerek bu panoyu yapacağız. Filmdeki balonlu evi Fransız düğümü tekniğiyle yapacağım. Böyle bir ebruli ip aldım. Numarasını da aşağıya ekleyeceğim. Böylelikle hiç ip değiştirmeden rengarenk balonlu bir ev yapabileceğiz. Şimdi ilk önce tekniğimizle başlayalım. Fransız düğümü ipe dolayarak yapılan bir nakış tekniği ve dolama sayısı arttıkça yapılan düğümün kalınlığı da artıyor. Şimdi ilk önce bir dolama yaparak düğümümü yapacağım. İğnemi aşağıdan yukarıya batırarak yukarı çekiyorum. Sonra batırırken ipimi iğnemin etrafına bir kez dolayıp o şekilde batırıyorum. Batırırken bu ipin ucunun gergin olmasına mutlaka dikkat edin. Eğer gergin olmazsa düğümünüz gevşek olur ve güzel bir düğüm yapamazsınız. Şimdi tekrar birinciyi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ipi sadece bir kere doluyorum ve ipi gererek iğneme batırıyorum. İkincide ise bu sefer 2 defa dolayıp o şekilde batıyorum. Ayrıca batarken çıktığınız yere değil de hemen yanında farklı bir noktaya batmanız gerekiyor. Eğer aynı noktaya batarsanız bu sefer de ipi çok zor çekersiniz ki o zaman da düzgün bir düğüm elde edemezsiniz. Gördüğünüz gibi ipim hep gergin. Düzgün bir Fransız düğümü için bu ipin gerginliği kritik. Yine bir tane daha 2 dolamalı Fransız düğümünden örnek yapıyorum. Üçüncüde ise 3 kere dolayarak yapıyorum gördüğünüz gibi ve düğümler gittikçe büyüyor. Siz de projelerinizde ne kadar büyük bir düğüm istiyorsanız o kadar dolama yapabilirsiniz. İpin kalınlığı da aynı zamanda önemli. Bu düğümleri ben 6 kat ip yani normal bir nakış ipiyle yaptım. Şimdi panomuza geçebiliriz. Ben böyle kumaşımın üzerine isteyeceğim balonlu evi çizdim. Bu balonları ebruli ipimle 2 dolamalı Fransız düğümü tekniğini kullanarak yapacağım. Ne çok büyük ne çok küçük olmasını istediğim düğümlerin, o yüzden 2 dolamalı tekniği kullanarak yaptım. Düğümleri yapmaya başlıyorum şimdi. Burada dikkat etmeniz gereken, ilk bölümde de söylediğim gibi ipi gergin bir şekilde tutup düğümleri atmanız. Yoksa düğümler hatalı oluyor ve benim de maalesef böyle hatalı yaptığım düğümler oldu. Evet, gördüğünüz gibi düğümlerimi atmaya devam ediyorum. Düğümleri atarken de ipten gelen renk yoğunluğuna da dikkat ediyorum aynı zamanda. Özellikle ip değiştirirken iplerin renkleri aynı bölgelerde fazla yoğunluk oluşturabiliyor. Bunun oluşmamasına özellikle dikkat ediyorum.
düğümlerimi tamamladım. Balon kısmı bu şekilde oluştu. Bence çok da güzel bir dokusu oldu. Şimdi evi yapmaya geçebiliriz. Evi saten dikişi kullanarak yapacağım. Sonra buraya filmden alıntı yaparak bir yazı yazacağız. Evi saten dikişiyle yapmadan önce de balonu eve bağlayan ipleri beyaz ipim ile yapıyorum. Camları ve kapıyı beyaz iple yapıyorum. Çatının kenarlarını mavi iple belirledikten sonra saten dikişini kullanarak sarı ile çatının bir kısmını yapıyorum. Evin geri kalanını da farklı renklerle yapacağım. Bu panoda ön planda balonlar olacağı için evi çok detaylı yapmadım. Gördüğünüz gibi evimi bitirdim. Bir de filmden bir alıntı yaparak buraya bir yazı yazmak istedim. Onu da lacivert iple geri dikiş tekniğini kullanarak işliyorum. Panomuzu da hazırladık. Şimdi bu kasnağın arkasını nasıl kapatıp bunu bir duvar panosu haline getireceğimizi de anlatmak istiyorum. Ben böyle işlemeleri yapıp duvar panosu olarak kullanmayı çok seviyorum. Şimdi bu kumaş fazlalıklarını da önce sıcak silikonla kasnağa yapıştırıyorum. Kumaşları kasnağa yapıştırdıktan sonra arkasına bir keçe koyup burayı kapatacağım. Kasnağın içerisine yerleştirilebilecek bir boyutlarda bir keçe kestim ve arkasına yerleştirdim. Ben bu işlediğim kumaşı biraz küçük kestiğim için bu şekilde etrafında böyle kumaşlar kaldı ama normalde doğru bir kapatmanın bu şekilde olması gerekiyordu. Daha önce yaptığım bir nakış panosundan böyle göstereyim size. Normalde kumaşların bu şekilde keçenin altında kalması gerekiyordu aslında. Ama zaten buraları da sıcak silikonla iyi bir şekilde yapıştırdığım için herhangi bir sorun olmayacak. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Siz de Fransız düğümü kullanarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Örneğin güzel çiçekler yapabilir ya da bir kelime işleyebilirsiniz. Burada yaratıcılık tamamen size kalmış. Benim örneğim böyleydi. Umarım sizin için de keyifli ve öğretici bir video olmuştur. İlerleyen zamanlarda videolarımızda neler görmek istediğinizi bizimle Instagram hesabımız üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.